1950'de Times Square'da ortaya çıkan zaman yolcusu. Herkesin aklını kurcalayan bir soru vardır. Geleceğe ya da geçmişe yolculuk mümkün mü? Bugün size anlatacağım hikaye zaman yolculuğu iddiaları arasında en gizemlilerden biri. Yıl 1950. Yer New York, Times Square. O gün kalabalığın arasında aniden beliren bir adam görenleri şaşkına çevirdi. Görünüşü farklı değildi ama kıyafetleri, konuşma tarzı ve yanında taşıdığı eşyalar onu adeta başka bir çağdan fırlamış gibi gösteriyordu. Polis raporlarına göre bu adamın adı Rudolph Fentz idi. Ancak olayın devamı sıradan bir kaybolan kişi hikayesi değil, adeta bir bilim kurgu romanından fırlamış gibiydi. Olay anına tanık olanların ifadesine göre Fentz kalabalığın ortasında bir anda ortaya çıkmıştı. Çevresine şaşkın şaşkın bakıyor, etrafındaki arabaları ve neon ışıkları ilk defa görüyormuş gibi tepki veriyordu. Sanki 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ortasına ışınlanmış gibiydi. Daha da ilginci, polisin onun üzerini aradığında inanılması güç eşyalar buldu. 1800'lü yıllara ait tertemiz, hiç yıpranmamış bir cüzdan, o döneme ait banknotları, artık var olmayan bir dükkana ait kartvizitler ve en garibi 1876 tarihli mektuplar. Hiçbirinin üzerinde zamanın aşındırıcı etkisi yoktu. Sanki dün üretmişlerdi. Polis adamın kimliğini araştırmaya başladığında şok edici bir bilgiye ulaştı. Çünkü gerçekten de Rudolph Fentz adında bir kişi 1876 yılında New York'ta kaybolmuştu. Arşivlerdeki kayıtlar o tarihlerde ailesinin bir sabah evden çıkıp geri dönmediğini söylediğini gösteriyordu. O günden sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Yani bu adam gerçekten 1876'dan 1950'ye sıçramış olabilir miydi? Olay kısa sürede şehir efsanesine dönüştü. Gazeteler zaman yolcusu adam başlıkları attı. İnsanlar bu hikayeyi yıllarca anlattı. Ancak daha sonra bazı araştırmacılar bunun aslında Paul Fentz adında bir yazarın uydurduğu bir kısa hikayeden ibaret olduğunu iddia ettiler. Bu teoriye göre yıllar sonra bu kurgu hikaye gerçekmiş gibi yayılmış, hatta gazete arşivlerine bile sızmıştı. Ama buradaki sorun şu: eğer bu tamamen kurmacaysa neden bazı polis raporlarında gerçekten Fentz isminden bahsediliyor? Ve neden olayın geçtiği yıllarda New York polis kayıtlarında böyle bir vaka olduğuna dair izler var? Kimi araştırmacılar bunun yanlış anlaşılan belgelerden kaynaklandığını söylese de hikayenin gizemi hala çözülmüş değil. Peki bu hikayeyi bir kenara bırakırsak bilim bize ne söylüyor? Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman mutlak değildir. Yani hızlandıkça zamanın akışı değişir. Işık hızına yakın seyahat eden biri için zaman dünyadaki insanlara göre daha yavaş akar. Bu bilimsel gerçek geleceğe yolculuğun teorik olarak mümkün olabileceğini gösteriyor. Ancak geçmişe yolculuk çok daha karmaşık. Fizikçiler kara delikler, solucan delikleri ve kuantum fiziği üzerinden çeşitli teoriler geliştirse de geçmişe dönmek için henüz elimizde hiçbir kanıt yok. Rudolph Fentz vakası hala insanları ikiye bölüyor. Kimileri bunun sadece uydurma bir hikaye olduğunu söylüyor. Kimileri ise belgeler ve tanık ifadelerinin bu olayın gerçekten yaşandığını kanıtladığını düşünüyor. Ama kesin olan şu: bu hikaye zaman yolculuğu fikrini akıllara kazıyan en güçlü olaylardan biri oldu. Philadelphia deneyi, kaybolan savaş gemisi ve zaman kayması. Bu olay 2. Dünya Savaşı yıllarında Amerikan donanmasının gizli bir çalışmasına dayanıyor. İddialara göre amaç düşman gemilerine karşı görünmezlik teknolojisi geliştirmekti. Ama işler planlandığı gibi gitmedi ve sonuç tarihin en büyük zaman yolculuğu efsanelerinden biri oldu. Yıl 1943. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda üstünlük sağlamak için yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. O dönemde düşman denizaltıları özellikle Atlantik'te büyük tehdit oluşturuyordu. Resmi kayıtlara göre ABD donanması elektromanyetik alanlar ve güçlü jeneratörler kullanarak bir gemiyi radarda görülmez hale getirmeyi hedefliyordu. Deney için seçilen gemi USS Eldridge adlı bir destroyer eskortuydu. Resmi belgelerde bu projenin adı Project Rainbow olarak geçiyor. Ama halk arasında daha çok Philadelphia Experiment, yani Philadelphia deneyi olarak bilinir hale geldi. İlk test Temmuz 1943'te yapıldı. Tanıkların ifadesine göre geminin etrafında yeşilimsi bir sis oluştu. Ardından gemi gözden kayboldu. Kimi kaynaklara göre Eldridge birkaç dakika sonra aynı yerde tekrar ortaya çıktı.
Ancak gemideki askerler tuhaf bir şekilde etkilenmişti. Bazıları aşırı baş dönmesi ve mide bulantısı yaşıyor, bazıları da ciddi psikolojik bozukluklar geçiriyordu. Asıl büyük deney ise 28 Ekim 1943'te yapıldı. Bu sefer amaç sadece radarda değil, gözle de gemiyi görünmez kılmaktı. Tanıkların iddiasına göre gemi bir anda kayboldu. Ama bu kez sadece birkaç dakika değil, çok daha uzun bir süre ortadan yok oldu. İşte buradan sonra olay farklı bir boyuta taşınıyor. Çünkü bazı kaynaklara göre USS Eldridge aniden Norfolk, Virginia'da yani yüzlerce kilometre ötedeki bir limanda göründü ve birkaç dakika sonra tekrar Philadelphia'ya döndü. Bu iddia geminin sadece görünmez olmadığını, mekandan mekana hatta zamandan zamana kaydığını düşündürdü. Philadelphia deneyinin en ürkütücü kısmı mürettebatının başına gelenlerdi. Tanık anlatımlarına göre bazı askerler geminin metal yapısına kaynaşmış halde bulundu. Sanki vücutları geminin çeliğine yapışmış gibiydi. Bazıları haftalarca ortadan kaybolduktan sonra aniden geri döndü. Bazıları da psikolojik olarak tamamen çökmüş, akıl sağlığını yitirmişti. Hatta iddialara göre birkaç denizci gemiden çıktıktan sonra bir anda ortadan kayboldu ve bir daha hiç bulunamadı. ABD donanması ise bu iddiaları tamamen reddetti. Resmi açıklamalara göre Philadelphia deneyi diye bir şey hiç olmadı. USS Eldridge savaş boyunca aktif görevdeydi ama hiçbir şekilde görünmezlik ya da zaman kayması gibi bir test yapılmadı. Bugün hala Amerikan donanmasının resmi sitesinde Philadelphia deneyi bir efsanedir yazıyor. Ama peki bu söylentiler nereden çıktı? Philadelphia deneyinin ilk kez duyulması 1955 yılında oldu. Bir adam UFO araştırmacısı Morris Jessup'a mektuplar gönderdi. Bu mektuplarda kendini Carlos Allende olarak tanıtan kişi deneyin ayrıntılarını anlattı. Allende geminin gerçekten kaybolduğunu, askerlerin acı verici sonuçlarla karşılaştığını ve bunun donanma tarafından gizlendiğini iddia ediyordu. Jessup bu mektupları araştırmaya başladı. Hatta donanmanın bazı belgelerde Jessup'ın notlar aldığı kitabı incelediği bile söylendi. İşte bu noktadan sonra olay büyüdü. Gazetelere ve kitaplara taşındı, ardından efsane haline geldi. Peki işin bilim kısmına bakalım. Bir gemiyi görünmez yapmak için güçlü elektromanyetik alanlar oluşturma gerektiği doğru olabilir. Elektromanyetik alanlar ışığın kırılmasını etkileyebilir. Ama 1940'ların teknolojisi böyle bir şeyi başarmaktan çok uzaktı. Üstelik bir geminin yüzlerce kilometre uzağa aniden ışınlanması ya da zaman kayması yaşaması bugünkü bilim anlayışımıza göre imkansıza yakın görünüyor. Fizikçiler bu iddiaları genellikle bilim kurgu ile gerçekliğin karışımı olarak yorumluyor. Philadelphia deneyi kesin kanıtlarla doğrulanmamış olsa da popüler kültürde büyük yer edindi. Filmlere, kitaplara, hatta bilgisayar oyunlarına konu oldu. Kimileri ABD ordusunun gerçekten gizli deneyler yaptığını ama olayın abartıldığını düşünüyor. Kimileri ise donanmanın zaman yolculuğu ve teleportasyon gibi sırlar yıllardır sakladığını savunuyor. Ama kesin olan bir şey var. Philadelphia deneyi zaman yolculuğu denildiğinde akla gelen ilk olaylardan biri oldu. Sovyetlerin gizli zaman araştırmaları, KGB arşivlerindeki sır. Soğuk Savaş yıllarında sadece silah yarışı değil, bilimsel deneyler yarışı da vardı. Ve iddialara göre Sovyetler yalnızca nükleer bomba geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda zamanın kendisiyle oynamaya çalıştı. 1940'ların sonu, 1950'lerin başı, Sovyetler Nazi bilim insanlarının bir kısmını kendi tarafına çekmişti. Bu bilim insanlarıyla birlikte alternatif fizik araştırmalarına başladılar. KGB arşivlerinde geçen iddialara göre Moskova yakınlarında gizli bir laboratuvar vardı. Burada amaç elektromanyetik alanlar ve kuantum dalgalanmalarıyla zaman üzerinde deneyler yapmaktı. Birçok tarihçi bu belgelerin doğruluğunu tartışıyor ama bazı raporlarda deneylere giren test hayvanlarının bir süre kaybolduğu ve daha sonra tekrar ortaya çıktığı yazıyor. 1950'lerin ortalarında Sovyetlerin başlattığı gizli bir programdan söz edilir. Project Kronos. Kronos, Yunan mitolojisinde zamanın tanrısıdır. Bu isim bile iddiaların ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Bu projede amaç küçük ölçekli nesneleri birkaç saniyeliğine zamanın dışına çıkarmaktı. Bazı raporlarda deneylerde kullanılan saatlerin aniden durduğu, sonra yeniden çalıştığı belirtiliyor. Bir Sovyet bilim insanının günlüğünden alıntı yapıldığı iddia edilen satırlardan şu sözler yazılıydı. Deney sırasında saniyeler kayboluyor, ölçü aletlerimiz bunu gösteriyor.
Ama biz hala tam olarak nereye kaybolduklarını bilmiyoruz. 1970'lere gelindiğinde Sovyetler sadece fizik değil, parapsikolojiye de yatırım yapmaya başladı. Resmi adıyla Psikotronik Araştırma Enstitüsü. Burada telepati, zihin kontrolü ve geleceği görme üzerinde çalışmalar yapıldığı biliniyor. Ama bazı raporlar bu araştırmaların aslında geleceğe bilgi göndermek amacı taşıdığını öne sürüyor. KGB ajanlarından sızdırıldığı iddia edilen bir belgede şu ifade geçiyor. Zihin dalgaları zamanın ötesine uzanabilir. Eğer doğru frekans bulunursa geleceğin bilgisine ulaşmak mümkündür. Bilim dünyası bu iddiaları asılsız bulsa da dönemin atmosferinde Sovyetlerin böyle bir denemeyi yapmış olması kulağa imkansız gelmiyor. Sovyetlerin uzay programı ABD ile yarıştıkları en kritik alanlardan biriydi. İddiaya göre bazı kozmonotlar uzay görevlerinden döndüklerinde tuhaf raporlar verdiler. Bir kozmonotun ifadesinde şunlar yer alıyor. Yörüngedeyken saatlerimiz dünyadakinden farklı işliyordu. Görev kontrol ile zaman farkı oluştu. Sanki birkaç dakika kaybolmuştu. Bu özel görelilik teorisinin doğal bir sonucu olabilir. Yani yüksek hızda zaman gerçekten daha yavaş akar. Ama bazı iddialara göre bu fark normalden çok daha fazlaydı. Bu yüzden bazı araştırmacılar Sovyetlerin aslında uzay görevlerini zaman deneyi içinde kullandığını düşünüyor. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldığında birçok gizli belge ortaya saçıldı. Aralarında zaman anomalileri ile ilgili birkaç dosyada olduğu iddia edildi. Bu dosyaların birinde şu ifadeler yer alıyordu. Deneyin sonucu öngörülemez oldu. Test nesnesi kayboldu, 3 saat sonra yeniden belirdi. Fakat ölçümlerde 24 saat geçmiş görünüyordu. Bu belge hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı ama internette ve komplo teorileri kitaplarında hala dolaşır. Peki tüm bu iddialar ne kadar gerçek olabilir? Fizikçiler Sovyetlerin gerçekten zaman yolculuğu başarabildiğini düşünmüyor. Ama şu konuda hemfikirler. Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler bilim sınırlarını zorlayan çoğu başarısız olmuş çılgın projelere milyarlarca dolar yatırdılar. Bazılarına göre Philadelphia deneyi nasıl Amerika'nın efsanesi olduysa, Proje Kronos da Sovyetlerin efsanesiydi. Ama yine de ortada bir gerçek var. KGB'nin arşivlerinde hala halka açılmamış binlerce sayfa belge duruyor. Ve kim bilir, belki de zamanla ilgili en büyük sır o dosyaların içinde saklıdır. Philadelphia deneyi Amerika'da büyük tartışma yaratmıştı. Ama Sovyetlerin gizli laboratuvarlarında yapılan iddialar da en az onun kadar ürkütücüydü. Gerçekten zamanın kilidini açmaya çok mu yaklaştılar? Yoksa tüm bunlar Soğuk Savaş'ın gölge oyunlarından biri miydi? Bilim dünyası zaman yolculuğunu nasıl açıklıyor? Einstein ve görelilik teorisi. Zaman yolculuğu dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri şüphesiz Albert Einstein. Einstein'ın 1905'te ortaya koyduğu özel görelilik teorisi bize şunu söylüyor. Zaman sabit değildir. Hız arttıkça zaman daha yavaş akar. Yani ışık hızına çok yaklaşan bir uzay gemisine binseniz, sizin için birkaç saat geçerken dünyada yıllar geçmiş olabilir. Bu aslında geleceğe yolculuk anlamına gelir ve bu bilimsel olarak mümkün. Hatta uluslararası uzay istasyonunda görev yapan astronotlar dünyadaki insanlara göre çok küçük de olsa daha yavaş yaşlanıyor. Çünkü yüksek hızda hareket ediyorlar. Kara delikler ve zamanın eğilmesi. Görelilik teorisinin bir başka sonucu daha var. Kütle çekim zamanı büker. Bir kara deliğin yakınında zaman dünyadakine göre çok daha yavaş akar. Bu fikir ünlü Interstellar filminde de işlendi. Astronotlar bir gezegene indiler, sadece birkaç saat kaldılar ama döndüklerinde uzay gemisinde yıllar geçmişti. Bilimsel açıdan bu tamamen doğru bir senaryo. Yani kara delikler aslında bir tür zaman makinesi olabilir. Tabii ki geri dönüşü olmayan tehlikeler barındırarak. Solucan delikleri evrenin kestirme yolu. Bilim dünyasında zaman yolculuğu için en çok tartışılan konulardan biri de solucan delikleri. Bunlar evrende iki noktayı birbirine bağlayan varsayımsal tünellerdir. Eğer bir solucan deliğinin bir ucu ışık hızına yakın hareket ettirilirse iki uç arasında zaman farkı oluşur. Böylece biri diğerinden daha genç kalır. Bu da teorik olarak geçmişe ya da geleceğe yolculuğun kapısını aralayabilir. Ama büyük bir sorun var. Solucan deliklerinin gerçekten var olduğuna dair elimizde kanıt yok. Üstelik var olsalar bile saniyeler içinde çökecekleri düşünülüyor. Onları sabit tutmak için negatif enerji ya da egzotik madde gibi henüz keşfedilmemiş şeylere ihtiyaç var.
Kuantum fiziği ve zamanın çılgın yüzü. Kuantum fiziği evrenin en küçük parçacıkları ile ilgileniyor ve burada işler çok daha garip. Bazı deneylerde parçacıkların aynı anda hem geçmişi hem geleceği etkileyebildiği görülüyor. Buna kuantum dolaşıklığı deniyor. İki parçacık birbirine bağlı olduğunda biri anında diğerini etkiliyor. Sanki zaman ve mesafe hiç yokmuş gibi. Bazı bilim insanları kuantum fiziğinin zaman yolculuğu için bir anahtar olabileceğini düşünüyor. Ama şu an için bu sadece teoriden ibaret. Zaman paradoksları. Eğer bir gün geçmişe yolculuk mümkün olursa karşımıza çok büyük bir sorun çıkıyor. Paradokslar. En ünlü örneği Büyük Baba paradoksu. Düşünün ki geçmişe gidip kendi dedenizi çocuk sahibi olmadan önce ortadan kaldırıyorsunuz. O zaman siz hiç doğmayacaksınız. Ama siz doğmazsanız geçmişe gidip dedenizi yok edemezsiniz. Peki gerçek olan hangisi? Bilim insanları bu paradoksu çözmek için iki farklı teori öne sürüyor. Zaman çizgisi tek ve değişmezdir. Yani geçmişe gitseniz bile olayları değiştiremezsiniz. Paralel evrenler. Her değişiklik yeni bir evren yaratır. Siz geçmişi değiştirdiğinizde aslında farklı bir evrenin geleceğini yazmış olursunuz. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Ama bu fikirler bilim kurgu filmlerinin temellerini oluşturuyor. Bilim insanlarının son sözü. Bugün fizik dünyasının çoğunluğu zaman yolculuğunun geleceğe doğru mümkün olabileceğini kabul ediyor. Hız, yer çekimi ve görelilik bunu kanıtlıyor. Ama geçmişe yolculuk konusunda işler çok daha karmaşık. Çoğu bilim insanı bunun asla mümkün olmayacağını düşünüyor. Yine de teoriler evrenin bize daha keşfetmediğimiz sırlar sakladığını gösteriyor. Philadelphia deneyi, Sovyet laboratuvarları, kuantum fiziğinin sırları. Zaman yolculuğu dosyalarında gördük ki insanlık yüzyıllardır bu sorunun peşinde. Zamanın zincirlerini kırmak mümkün mü? Belki bir gün bugün hayal dediğimiz şey gerçeğe dönüşecek. Belki de zaman asla aşamayacağımız tek sınır olarak kalacak. Ama kesin olan bir şey var. Merak insanlığın en büyük gücü. Ve bu merak bizi bilimde ve hayal gücünde sonsuz yolculuklara çıkaracak. Eğer bu seriyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikrinizi paylaşmayı ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Gizem dolu yeni yolculuklarda görüşmek üzere.